Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Halkalı çantamızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümünde halkaları yapımını, birleştirme şeklini ve şuradaki dikişlerini göstermiştim. Şimdi halkalarımı bir de buradan bir de buradan tutturdum. Bakın yukarıdan göreceğiniz gibi şurası ve şurası. Çünkü bu böyle tutturmadığım zaman halkalar tamamen açılıyor ve formunda durmuyor. Bunu ilk başta düşünememiştim. Sadece bu kısımları dikmiştim. Şimdi burada şuradan bağlantımı yaptıktan sonra ipimi kırmadan ilerletiyorum ipimi. Böyle bir iple hiç kırmadan halledebilirsiniz. Bakın saç örgümüzün tek kanadından batıyorum. Dikiş olan ilmeğimiz en son burası. 1 2 3 tane ilmek geçtikten sonra 4. ve 5.'den yani şuradaki bakın 1 2 3 oldu. Buradan batıyorum. Buradan çıkıyorum. Ve diğer halkamdan da yine en son dikiş kısmı burası. 1 2 3 4 ve 5. 5.'den batıyorum. 4.'den çıkıyorum. Bir kez daha yapıyorum aynı işlemi ki sağlam olsun diye. Ve yine alttan da 5.'den battım, 4.'den çıktım. Ve bu kısmı bakın birleştirmiş olduk. Şurada da birleştirme yapacağımızı varsayarsak yapmışım ama yine saç örgümüzün bu taraftaki katlarından böyle dıştan içe doğru batarak gittiğimiz zaman bakın herhangi bir ip kirli görüntü oluşmuyor. Gidiyoruz ve burada da yapıyoruz. Ben sonuncusunu burada ayarlamışım. Şimdi burada şöyle aşağıya dikmediğim için aşağıya ipimi taşıyorum. Yine aynı yöntemle bu kağıt iple biraz zor gibi görünebilir ama normal başka iplerle böyle iğnenizin üzerine bir sürü ilmek dizebilirsiniz şöyle. Her türlü tığ işinde dikerken kullanabilirsiniz bu yöntemi. İsterseniz böyle tek tek. Şimdi bu halkamızda bakın buradan da birleştirme yapılmamış. Bu dikeceğimiz yeri nasıl ayarlayacağız? İğnemi şuradan geçiriyorum. Şu kısmı dikerken de göstermiştim ilk videomda.
Şöyle burasını tam ortadan katlıyorum. İsterseniz ilmekleri de sayabilirsiniz tabi. Ama böyle de gayet dengeli oluyor. Bakın böyle tam eşit bir şekilde katladım. Katladığım yerden 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra 6. ve 7.'ye batıyorum. Zaten tam gelmişiz bakın. Şuradan batıp buradan çıkıyorum. Şurada 3 tane ilmekti. Burada 5 saydık ortadan sonra. Çünkü şurada 4 ilmek dikiyoruz. İkisi bu tarafta, ikisi bu tarafta sayıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın gayet düzgün bir şekilde katlıyoruz halkamızı. Ve bu tarafa düşen ilmeklerden 1, 2, 3, 4, 5, bir tane kaydırmışım az öncekine göre. Buradan çıktığıma göre 2, 4, 5. Şimdi burada diğer kısmını dikmişim. Bakın burada yine katlamama gerek yok. Çünkü ayarlanmış. Buradan sayıyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek bırakıyorum. 11 ve 12. ilmekten yine tutturuyorum dikişle. Yine alttaki ilmeklerime batıyorum. Üstteki ilmeklerime de battım. Ve tutturma işlemimizi yine tamamlamış olduk. Bakın burasını tutturduğum için şu aradaki ilmeği tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burada bu tarafı tutturduğum için yine halkamı katlamama gerek yok. Çünkü buradan sayacağız. İpimin çıktığı yeri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.'ya bir tane işaretleyiciyi takalım şöyle. Oraya kadar ilmeklerimi, ipimi ilmeklerin arasından yürütüyorum. Ondan geçmişiz. Ve 10. ilmeğimden de geçiriyorum. İşaretleyicimi çıkardım. 11 ve 12. ilmeğe bu şekilde battım. Karşı taraftan da yine sayıyoruz. Bakın en son bura birleştirme noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 burası. 11 ve 12. ilmeklerime batıyorum. Tekrar buradan da batıyorum.
Bir kez daha buradan battıktan sonra da ipimizi sağlamlaştırıp saklayabiliriz. Çünkü birleştireceğimiz yerler tamamlandı. Videomun ikinci bölümü bu şekilde başladık. İyi ki bölümlere ayırmışım diyorum. Çünkü denemeden bilemiyorsunuz. Buraları tutturmadan düzgün durmadı, daha önce de söylediğim gibi. Şimdi gelelim. Şimdi tabanımızın yapımına başlıyoruz. Ben dikdörtgen taban tercih ettim. İsterseniz oval de kullanabilirsiniz. Şu kısım başlangıç yerimiz ve spiral şekilde dönerek öreceğiz. Yani sıra tamamlama, bir üst sıraya çıkma diye herhangi bir olayımız yok. Bakın çıkış yeri de zaten, birleşim yeri de yok. Gayet de düzgün oldu. Başlangıç sayımız 32. Şimdi polyester makrome ipliği ile göstereceğim tabanımızın başlangıcını ve 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. Başlarken biraz ip ayırıyoruz. Bakın ipimizin ucu burada ve arasından da 2 kat ip yürüteceğim. İlk sırada önce ilmeklerimizi orta yerini başlıyoruz. Zincir çekerek başlamıyoruz. Bu yöntemle çok güzel durduğunu bakın göreceksiniz. Ne köşelerde ne de ortada herhangi bir delik, iz yok. İlmeği tığımın üzerine aldım. Doluyorum ve bıraktığımız ipten tığımın üzerine dolamamı yaptım. İkisini beraber topladım. Doladım, topladım. Bunu eminim ki birçoğunuz görmüştür. Bağcıklarda, çanta saplarında kullanabileceğiniz bir yöntem. Hem kolay hem de şık bir görünümü var. Şimdi çok minik bir parçayla size anlatmaya çalıştım tabanımı. Çünkü vaktinizi almak istemiyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmek aldık. Bir zincir çekiyorum. Dönerken bu zincirle oluşturduğumuz boşluğa 3 tane ilmeğimize batacağız. Yani dönüş yerimizin batışı buradan olacak. O yüzden bu bir zincire bir tane işaretleyicimi takıyorum. Geride 10 tane 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimizi başladık. Şimdi şu ipimiz de burada dursun, başlangıç yerimiz olduğunu belirten. Bu ilk ilmeğe batarak başlayacağız. Ve başlarken de hemen 2 kat ipimi de alıyorum. İlmeğimin üzerine bıraktım. Bakın aradan yürüteceğim için. İlmeğimi aldım. İpimin tek katı çıktı. Sık iğnemi yaptım. 1. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğnemi yaptım. Sonuncudayım. Bu sonuncu dönüş yeri olduğu için 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere, 2 ve aynı yere
3. İpimizi hep aradan taban bitene kadar yürütüyoruz. Yine sık iğnelerimin karşısına sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası zincir yerimizdi. Yanlış mı saydım bilemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, şurası 9'uncuyu görememişim. 9. Şimdi şu başlangıç yerini belirten ipimizdi. Bakın işaretleyicimin olduğu yer zincir. Bir zincir çektiğimiz kısım. Çıkardım. Hangi ipe bağlıyız? Test ediyorum. Ve zincirimizin içerisine batıyorum. 1, 2 ve 3. Aynı yere 3 tane sık iğnemi yaptım. Bu dönüşte yapmış olduk. Dönüşümüz bu şekilde oldu bakın. Dediğim gibi başlangıç yeri herhangi bir kötü görüntüye izin vermiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman. Şimdi 3 artırmadan sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane bir önceki sırada da yapmıştık. Şimdi 1, 2, 3 aynı yere batmıştık dönüş için. Birinciye 3 defa batıyorum. 1. Buradaki ilmeklerimizi biraz daha gevşek yapalım ki köşeler düzgün dursun. 2. Bakın biraz uzatıyorum. Ve 3. Aynı yere 1, 2, 3 tane yaptık. Bu 3 tanenin bakın 1, 2, 3 tam ortadakinde yine bir sonraki sırada 3 tane yapacağız. Yani artırmalarımız hep 3 ilmeğin ortasından. Arada bir tane sık iğnem var. Şimdi diğer ilmekten de 3 defa batıyoruz. 1, 2 ve 3. Yine burada da bir, iki, üç ilmeğimin ortasındakine işaretleyicimi takıyorum. Artıracağımız yerler bu kısımlar. Şimdi sık iğneme devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 7 8 9 tane sık iğnemi yaptım. Yine dönüş yerine gelmiş olduk. Bakın burada da 1 2 3 tane sık iğnemiz var. Birincisine 3 tane batıyoruz. 1 ve biraz ilmeklerimizi gevşek yapıyoruz. 2 3 tane ilmeğimden ortadakine işaretleyiciyi takıyorum. Ve arada bir tane normal tekli yani sık iğnemiz var. Onu yapıyorum. Diğer sık iğnemizde artırmamızı yine yapıyoruz. 1 2 ilmeklerimiz biraz gevşek. 3 Bakın sıramızı burada tamamlamış oluyoruz. Her seferinde 1 2 3 4 kenarımız 4 köşemiz pardon tamamlandı. Burada da yine 3 battığımız 1 2 3 ortadakine işaretleyicimi takıyorum. Artırma yerlerimiz hep işaretleyici olan sık iğnelerimiz. Şimdi sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 işaretleyiciden öncekine batıyorum 10. Bir önceki sırada 9'du, şimdi 10 oldu farkındaysanız. Çünkü bir önceki sırada artırmıştık. Bir tanesi buraya dahil oldu. Şimdi orta noktaya geldik. Pardon, yani ortadaki ilmeğe geldik. Burada işaretleyicimiz olduğu için 3 ilmek yapacağız. Bir, aynı yere batıyorum. 2, aynı yere batıyorum. 3 ilmeğimin 1 2 3 hemen ortasına işaretleyicimi takıyorum. Normalde takmamıza gerek yok ama daha net anlaşılması için şimdi takıyorum. Çünkü örerken neresi olduğunu görebiliyorsunuz normalde. 1 2 3. Bir önceki sırada arada bir tane ilmeğimiz vardı. Şimdi 3 oldu. Diğer sırada 5, 7, 9, 11 diye tek sayı olarak artmaya devam edecek. Yine artırma yerimizdeyiz. Bir, iki ve aynı yere 3. Yine battığımız 1 2 3 ilmeğin ortasındakine işaretleyicimizi takalım. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11. Artırma yerimize geldik yine. Burada 11 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi dikkat ettiyseniz burada 10 tane olmuştu. Çünkü burada artan ilmeğimiz dahil oldu. Soldaki artacak ilmeğimiz dahil olmadı daha bu sırada. Çünkü sıra sonunda artırmamızı yapıyoruz. Burası 10 iken burası 11 olacak. Burası 11 olacak. Burası 12 olacak. Öyle düşünün. Yani tam köşede artırma yaptığımız için bir kenar 10 iken diğeri 11 oluyor. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Tam köşede sıra başımız olduğu için. Yine işaretleyicimin olduğu noktaya batıyorum. Bir, aynı noktaya 2 ve aynı noktaya 3. Yine 3 tane ilmeğimizi battık. Ortadakine işaretleyicimizi takalım. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Yine artırma yerimize geldik. İşaretleyicimi çıkardım. 1, 2 ve 3. 3 oldu. Yine ortadaki artırma yerimiz. Şimdi bir sıra daha tekrar yapalım. Tam sırayı daha sonra sonlandıralım videomuzu. Daha net anlaşılması için. Bakın burada artırmamızı yaptıktan sonra şimdi yine sayarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu burası. Yanlış saymayalım şuradan sonra. 2, 4, 6, 8, 10, 12 oldu. Artırma ilmeğimize geldik. Çıkardım, hemen aynı yere 3 batıyorum. Bir, 2, 3. Şimdi arada tekli sık iğnelerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada 5 oldu. 1, 3, 5 olarak devam ediyor. Şimdi yine köşemizdeyiz. 1, 2, 3. Artırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bakın bu tarafta 12 tane sık iğnemiz vardı. Burada 13 oldu. Size demiştim burası 12 iken burası 13. Hep bir fazla görünecek. Çünkü artırmamızı sonda yapıyoruz. Yine köşe noktasındayız. Bir, aynı yere 2 ve aynı yere 3. Dikkat ederseniz ilmeklerimi biraz gevşek tutuyorum. 1 2 3 4 5. Yine artırma yerimize geldik. Yani sıranın sonundayız. 1 2 3. Yine artırmamı yaptım. Şimdi diyelim ki tabanımızı bitirdik. Şimdi kafanızın karışmaması için bir defa sayacağım sizin için. 1 2 3 tane şurası artırma noktam. Yine burada 1 2 3 şurası artırma noktamız. Burada da 1 2 3 artırma noktamız burası. Ve burada da 3 battık en son. En son ilmeğimi yandaki yere batmışım sanki. Bakın 1 2 aynı yere batıyorum. 3. Burada da yine 1 2 3 olan ilmeğimin orta kısmı artırma yeri. Şimdi köşelerde bir eksik bir fazla nasıl olduğunu anlayamadıysanız, yani burada 10 iken burada 11 olmuştu. En son burası 12, burası 13 olmuştu. Bakın artırma yerimiz burası. Artırmadan sonraki bir ilmek de buraya dahil oluyor. Öyle olunca da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 oldu. Bakın burası. Dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi eşit. Yani kenarları eksik olduğunu düşünürseniz tam en son artırmayı yaptıktan sonra artırma ilmeğimizi böyle işaretleyici takın ve ondan sonraki ilmekten başlayarak sayarsanız eşit olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada diyelim ki tabanımız bitti. İpimi böyle çektim. Şu 2 kat ipimizi de buradan kesebiliriz. Ve sıradaki sık iğne değil, bir sonrakinden tepesinden arkadan öne doğru batıyorum. Ve bu ilmeğimi arkaya doğru çektim. Bakın ilmeğimizin çıkış noktası burası. Biraz daha ince bir tığ alıyorum. Şöyle arka taraftan ilmeğimin hemen altından şöyle 2 kat ip var zaten.
Bakın, ipimin çıkış noktasından tığımı battım yukarıya doğru. Yine ilmeğimi de buradan çekiyorum aşağı doğru ve diğer sık iğnelerimin boyutuna gelene kadar sıkılaştırıyorum. Bu şekilde birleştirmemizi yaptığımız zaman herhangi kötü bir görüntü ve birleştirme yerimiz belirgin olmuyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra da çantamıza monte edeceğiz. Bu videomu burada sonlandıracağım. Diğer videomda da çantamın tabanını nasıl diktiğimi göstereceğim ve çantamızın kulpunu beraber yapacağız, dikeceğiz yine. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğeniyorsanız lütfen destek olmayı unutmayın. Nasıl destek olabilirsiniz? Yorum yaparak, beğeni yaparak, abone olarak destek olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman da yanındaki zile tıklarsanız yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.